Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yılbaşı sofrasına özel hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir tavuk tarifi. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı karışık salça, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar süzme bal ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar limonun suyunu ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Sosumuz hazırdır artık. Tavuğu öncesinde çok güzel yıkadım. Tüylerinden de arındırdım. Daha sonra göstermiş olduğum şekilde bir limon parçasıyla her tarafını güzelce ovalıyorum. İçini dışını çok güzel limonla ovalayalım. Daha sonra tekrar tavuğu yıkadım. Şimdi her tarafına güzelce tuz ve karabiber serpiştiriyorum ve elimle güzelce ovalıyorum. Tuzu, karabiberi her tarafına güzelce yediriyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu güzelce tavuğun her tarafına sürelim. Kanalımda yılbaşı sofrasına özel çeşitli tavuk dolması tarifleri var. İç pilavlı tavuk dolmaları var. Düdüklü tencerede susuz iç pilavlı tavuk dolmaları var. Bakabilirsiniz. Bugünkünü bu şekilde sade olarak yapıyorum. Ama dilerseniz iç pilavlı tavuk dolmalarıma da bakabilirsiniz. Tane tane tam kıvamında harika tarifler var. Yılbaşı sofrasına özel tarifler bulabilirsiniz. Pişerken tavuk dağılmasın diye pamuklu ip yardımıyla güzelce bağlıyoruz. Bacaklarının ucundan bu şekilde bağlayalım. Daha sonra kanatları da pişince dağılır. O yüzden kopmasın diye bir kürdan yardımıyla güzelce tutturalım. Daha sonra kalan sosumuzu tavuğun her tarafına güzelce sürelim. Evet, güzelce tavuğumuzun her tarafına gelecek şekilde sosumuzu sürdük. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için fırın torbası kullanacağım. Tavuk poşetleri, onlardan faydalanacağım. Dilerseniz bir tane de taze kekik varsa fırın poşetinin içine bırakabilirsiniz. Vardı yanımda, ben unuttum içine bırakmayı. Bu şekilde pratik bir şekilde hemen fırın poşetine bırakıyorum. Daha sonra fırın poşetinin ağzını güzelce bağlıyorum. Bu şekilde tavuk kendi buharında, kendi suyunda güzelce çok çabuk pişecektir ve çok çok lezzetli olacaktır. İnanın bana, mutlaka bu tarifi denemenizi öneririm. Daha sonra bir kürdan yardımıyla poşete delikler açalım ki patlamasın diye şişip. Daha sonra fırın tepsisine alalım. 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saate yakın pişirelim. Evet, tavuğumuz 1 saattir pişiyor. Bu şekilde poşeti kesiyorum. Bakınız, suyunu bırakmış, kendi öz suyunu. Daha sonra fırının sadece üst gözünü açıyorum. Üst gözünde sadece üzerindeki deriler kızarana kadar pişiriyorum. Evet, görüyorsunuz, yaklaşık 5 dakika içinde pişti. Nar gibi de kızardı, mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Görüyorsunuz, tam kıvamında pişmiş harika bir tavuk tarifi. Öncesinde pilavımı da hazırladım. Şimdi sunum tepsimize alabiliriz.
tam kıvamında pişti. İçi sulu sulu, çok lezzetli. Şimdi içinden çıkan suyunu da dökmüyorum. Çorbalarda kullanırsınız veya yemeğin yanında tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tavuk tarifidir. Mutlaka denemenizi öneririm. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Yemeden önce içindeki kürdanları da çıkarmayı unutmayalım. Kıvamını da gösteriyorum. Bakınız, harika bir tarif. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu seneler diliyorum. Afiyet olsun herkese.